Türkmenistan. Orta Asya'da yer alan bu ülke, köklü bir tarihin, renkli kültürün ve enteresan geleneklerin hakim sürdüğü kadim bir Türk devletidir. Kuzey Kore'ye benzer yönetim şekliyle dünyanın en baskıcı ülkeleri arasında yer almaktadır. 491.210 kilometre kare yüzölçümüyle 6.500.000 nüfusa sahip bir ülke. Beyaz mermer şehri olarak da bilinen başkent Aşgabat, ülkenin en büyük şehri konumundadır. Göz alıcı mimarisi ve geniş caddeleriyle dikkatleri üzerine çeken bir şehirdir. Dünyadaki doğal gaz kaynaklarına sahip en büyük 4. ülkedir. Bu da dünya gaz rezervinin %12'lik kısmının Türkmenistan topraklarında yer aldığını gösteriyor. Fakat buna rağmen ülke ekonomisi güçlü bir yapıya sahip değildir. Halkın büyük kısmı yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır. 2019 yılına kadar halk elektrik, su ve doğalgaza ücretsiz erişebiliyordu. Ülkedeki halkın %92'si Müslümanlardan oluşuyor. Ayrıca Türkmenistan birçok dinlere de ev sahipliği yapmaktadır. Türkmenistan topraklarının %3.5'i tarım alanı, %17'si otlaklık alan ve geriye kalan %79.5'i ise çöllerden oluşur. Karakum Çölü ise ülke toprağının 5'te 4'ünü kaplamaktadır. Bu nedenle ülke akarsu yönünden oldukça fakir. Darvaza krateri yani cehennem kapısı 60 metre genişliğe, 30 metre derinliğe sahip bu çukur 1971 yılında Sovyet sondajı tarafından oluşturulmuştur. Karakum Çölü'nde bulunan bu çukur 50 yıla aşkın süredir yanmaktadır. Türkmen atı olarak da bilinen Ahalteke atı bugün dünya genelinde büyük saygınlık görmektedir. Maalesef ki Stalin döneminde Ahalteke atları büyük bir soykırıma uğramıştır. 400'den fazla kavun çeşidinin yetiştirildiği Türkmenistan'da her yıl Ağustos ayının 2. haftası Kavun Bayramı olarak kutlanmaktadır. Türkmen halkı genellikle geleneklerine bağlı, misafirperver ve sıcakkanlı insanlardır. Aile bağları Türkmen kültüründe önemli bir yere sahiptir. Türkmenistan yönetimi ülkesine gelen turistlere bir takım kurallar dayatmaktadır. Örneğin açık alanlarda alkol ve sigara tüketmek, gece 11'den sonra sokağa çıkmak, başkentte fotoğraf çekmek bu ülkedeki yasaklardan bazılarıdır. Diğer Orta Asya ülkelerinde olduğu gibi Türkmenistan'da da bir yerden bir yere gitmek isterseniz düşük bir ücret karşılığında yoldan geçen araçlara bir işaret vermeniz yeterlidir. Türkmenistan'da kadınlar medeni halinin göstergesi olarak eğer evliyse eşarp, bekar ise takya takarlar. Kokuları nedeniyle ülkede evcil köpek beslenmesi yasak. Bununla beraber insanların altın diş takması ve gençlerin sakal bırakması da yasak. 2018'de çıkan bir kanunla 30 yaş altı erkeklerin yurt dışına çıkması yasaklanmıştır. Ülkede internet kullanımı kısıtlı ve birçok bölgede de yasak. Hatta sosyal ağlarda da erişim engeli var. Burada internet erişimi VPN olsa bile Çin'e kıyasla daha zordur. Bugün dünyanın en büyük kapalı dönme dolabı Aşgabat'ta bulunmaktadır. Türkmenistan'a sert bir iklim hakim. Karakum Çölü sayesinde yazları çok sıcakken kışları da aşırı soğuk olabiliyor. Eğer bir Türkmen kızıyla evlenmek isterseniz $50.000 vermeniz gerekmektedir. Türkmenistan kendi ana dili olan Türkmenceyi de 1989 yılında Niyazov'un girişimiyle Cumhuriyet'in resmi dili olarak Sovyetlere kabul ettirmiştir. Bilindiği üzere Türkmenistan 70 yıl boyunca Sovyet Rusya'nın işgali altında ezilmiş ve tüm doğal kaynakları sömürülmüştür. Bu sömürü 1991 yılında Sovyetlerin dağılmasıyla son bulmuştur. Ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Sapar Murat Niyazov'dur. 1990 yılında Cumhurbaşkanı olarak seçilen Niyazov, 1993 yılına gelindiğinde kendisini Türkmenbaşı ve Türkmenistan'ın ebedi lideri olarak ilan etmiştir.
Niyazov Ocak ayının ismini Türkmenbaşı olarak değiştirip Nisan ayına da annesinin ismini verdi. Annesi Kurban Sultan'ı milletin annesi olarak tanımlayarak ülkenin birçok yerine de annesinin heykellerini diktirmiştir. Niyazov Ruhname adında bir kitap yazdı ve halka bu kitap üzerinden hitap ederdi. Tarih ağırlıklı ve öğüt verici bu kitap okullarda zorunlu ders kitabı olarak okutulurdu. Bir de bu kitabın bolluk ve şifa getireceğini söyleyerek heykelini yaptırmıştır. 2006 yılında Niyazov'un ölümüyle yerine yeni diktatör Kurbankulu Berdimuhamedov gelmiştir. Bu kez de Berdimuhamedov'un heykelleri ülkenin dört bir yanını sarmıştır. Siyasi muhalefete izin verilmeyen ülkede tüm gazete ve kanallar devlete aittir. Bu kanallarda ise sadece yönetimin izin verdiği yayınlar yapılmaktadır. Ülkede toprak sahibi olunamıyor. Devlet ise istediği kişinin malına rahatça el koyabiliyor. Ülkede yargı yetkisiz, yolsuzluk ve rüşvetin önüne geçilemiyor. Özellikle polislerin ucuz bahaneleriyle halktan sürekli rüşvet almaya çalıştıkları söyleniyor. Türkmenistan'da iş imkanları çok kısıtlı. İnsanlar ise Türkiye ve Rusya gibi ülkelere iş umuduyla göç etmek zorunda kalıyorlar. Eğer 3 veya daha fazla çocuk yaparsanız devlet size yardım ediyor. Aslında bu yardımlar nüfusu arttırmak için izlenen bir yoldur. 2018 yılında bir yasayla kadınların araba kullanması ve arabanın ön koltuğuna binmesi yasaklandı. Ayrıca Cumhurbaşkanının beyaz renge sevgisi yüzünden ülkedeki beyaz araçların dışında bütün araçların kullanımına da yasak getirildi. Ülkede ilk iki Cumhurbaşkanının da altın kaplamalı heykelleri bulunmakta. Ülkeyi şu an Berdimuhamedov'un oğlu Serdar Berdimuhamedov yönetmekte. Koltuğu babasından göstermelik ve seçimli almıştır. Ülkede bir değişiklik yok. Aksine babasının izinden giderek mevcut yasakları genişletmeye çalışıyor. Ülkenin zengin yeraltı kaynakları hali hazırdaki 6 milyonluk nüfusu doyuramıyor. Her Türk devletlerinde olduğu gibi Türkmenistan'da da yönetim zenginleşirken halk da fakirleşmeye devam ediyor. Ülkede insan hakları ihlali çok sık görülmekte. Bunun yanında siyasi kısıtlamalar ve keyfi tutuklamalar sıradanlaşmış. Türkmenistan mevcut yasaklar ve kısıtlamalar yüzünden dünyada en az ziyaret edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız bizlere en büyük desteği vermiş olursunuz.